Merhabalar arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir tarifle sizlerleyim. Haşhaşlı çörek, tel tel ayrılan yumuşacık haşhaşlı çöreğimizin buyurun hemen malzemeleriyle yapım aşamasına geçelim. 2 su bardağı ılık sütüm, 1 su bardağı ılık su, 1 su bardağı sıvı yağını yoğurma kabıma ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker, bir paket tek kullanımlık kuru maya ekliyorum arkadaşlar. Bu şekilde birazcık karıştıracağım. Hiç ön mayalanma işlemi yapmadan. Şimdi tuzunu da ekleyeceğim arkadaşlar. Biraz daha karıştırıp un eklemesini yapacağım. Onu da yavaş yavaş ekliyoruz. Her zaman belirttiğim gibi hamurumuzun kıvamına göre un miktarını ayarlayalım. Ben 8 su bardağı un ekledim ama tabii ki un marka kalitesine göre değişebilir arkadaşlar bu ölçüler. Elime çok yapıştığı için hamur birazcık daha un ekleyeceğim. Hamurumu güzel bir kıvam alana kadar yoğuracağım. Hamurumuzu yoğurma işlemimiz bitti. Bakın bu şekilde uzayacak, çok hafif ele yapışacak. Şimdi üzerine kapağını kapatacağım. Oda ısısında yarım saat kadar dinlenmeye bırakacağım arkadaşlar. Hamurum 2 katı olana kadar mayalanmaya bırakıyorum. Hamurum mayalanırken ben de haşhaş ezmemi hazırlayacağım. 250 gram kadar beyaz haşhaş ezmesi kullanacağım. Paket içerisinde almıştım. 250 gram yeterli geliyor. Şimdi bir çay bardağı sıvı yağımı da ekliyorum. Hamurlarımı hiç yağlamayacağım. Bu içindeki sıvı yağlı haşhaş ezmemi kullanacağım. Güzelce arkadaşlar kaşıkla karıştıralım ki içinde hiç topaklık kalmaması için. Haşhaşımla sıvı yağımı güzelce karıştırdım. Bir çay bardağı kadar kıyılmış ceviz içi kullanıyorum. Haşhaşlı çöreğe çok yakışıyor ceviz. Fındık da kullanabilirsiniz. Veya hiç kullanmasanız da olur arkadaşlar. Hamurum mayalandı. Hemen şimdi ilk havasını çıkartıyorum. Elimle birazcık yoğuracağım. Çok az un serpiştirdiğim tezgahımda hamurumu güzelce birazcık daha yoğuruyorum. Uzun rulo yapacağım arkadaşlar bu şekilde ve 6 eşit parçaya böleceğim hamurumu. 6 eşit parçaya ayırdığım bezelerimi elimle yuvarlıyorum. Evet, son bezemi de yuvarlama işlemim bitti arkadaşlar. Şimdi hemen bezelerimi kenara alıyorum ve açma işlemini gerçekleştiriyorum. Büyük servis tabağı büyüklüğünde bezelerimi açacağım. Yuvarlak değil, birazcık kareye yakın açacağım arkadaşlar. Kare gibi açalım hamurlarımızı. Yuvarlak olmasına gerek yok. Evet, bu kadar yeterli. Şimdi hemen bu bezemi kenara alıyorum. Geri kalan aynı işlemi öbür bezelerimde de yapıyorum. Hamurum gördüğünüz gibi o kadar kolay açılıyor ki arkadaşlar. Hemen aynı işlemi öbür bezelerim bitene kadar da devam edeceğim. Bu arada kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı, daha güzel tariflerden haberdar olmak için zil sesi butonunu açmayı unutmayın arkadaşlar. İlk açtığım hamurumu tezgahıma aldım. Üzerine hazırlamış olduğum haşhaş ezmemden güzelce her yerine gelecek şekilde sürüyoruz arkadaşlar. Haşhaş ezmesini bol kullanacağım arkadaşlar. Çok sevdiğim için siz eğer fazla yoğun sevmiyorsanız daha az ekleyebilirsiniz. Şimdi ikinci katımı da üzerine örtüyorum. Ve aynı işlemi ikinci katta da yapıyorum arkadaşlar. Haşhaşımı döküyorum ve her yerine güzelce dağıtıyorum. Hamurlarımın arasını hiç yağlamadım. Gördüğünüz gibi haşhaş ezmesinin içinde sıvı yağda olduğu için bu şekilde daha pratik olacak ve inanın çok da lezzetli oluyor arkadaşlar. Kimisi haşhaşa tuz şeker de ekliyor. Eğer seviyorsanız o şekilde de yapabilirsiniz. Ama ben şeker sevmediğim için haşhaş çörekte eklemedim. Bunu hatırlatmış olayım. Şimdi yine üçüncü katı da aynı şekilde haşhaşımı gezdiriyorum ve her yerine dağıtıyorum arkadaşlar. Bütün hamurlarım bitene kadar aynı işlemi devam edeceğim. Şimdi dördüncü katımı da yerleştirdim ve üzerine tekrar haşhaş ezmemden sürüyorum.
Yavaş yavaş artık sona doğru geliyoruz. Evet arkadaşlar, bu da son katım artık. Haşhaşımı da güzelce dağıtıyorum. Haşhaşımı her yerini dağıttıktan sonra son hamurumu da üzerine kapatıyorum. Evet, artık son hamurumuz. Üzerine haşhaş gezdirmeyeceğim. Arzuya göre siz dökebilirsiniz ama zaten elimizle bu şekilde açarken haliyle haşhaşlı olacak üzeri de. Birazcık merdane yardımıyla alacağım. Üzerinde parçalanmalar olsa da hiç önemli değil arkadaşlar. Şu anda biraz da mutfak ortamım çok sıcak. O yüzden hamur parçalanabiliyor arkadaşlar. Ben de hızlıca hemen açma işlemini gerçekleştireceğim ki. Evet, kesme aparatımla bu şekilde şeritlerle kesiyoruz. İstiyorsanız rulo halinde de kesip o şekilde de yapabilirsiniz. Ben bu şekilde yapacağım. Evet, kestiğim gördüğünüz gibi şeritleri bu şekilde ikiye katlıyorum. Elimle bir tarafını içe doğru, bir tarafını da dışa doğru katlayarak şekillerini veriyorum arkadaşlar. Eğer arzuya göre benim gibi bu şekilde tepsiye dizebilirsiniz veya gül böreği şeklinde de yapıp tekli çörek olarak da yapabilirsiniz. Ben kare tepside yapacağım. Arzuya göre siz yuvarlak tepside de yapabilirsiniz. Hamurum bitene kadar bu işlemi devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ikiye katlıyorum. Bir tarafını içe, bir tarafını dışa katladım. Hamurlarımı tepsime yerleştirdim. Üzerine bir adet yumurta sarısı süreceğim. Fırınımı da 180 dereceye ayarladım arkadaşlar. Orta rafta pişireceğim haşhaşlı çöreğimi panlı ayarda. Evet, haşhaşlı çöreğim hazır arkadaşlar. Şimdi fırınımı pişirmeye gönderiyorum. Orta rafta 180 derecede panlı ayarda çöreğim kızarana kadar pişireceğiz. Haşhaşlı çöreğim pişti arkadaşlar. Fırından yeni çıktı. Hemen size sıcak sıcak göstermek istiyorum. Bakın tel tel zaten tepsiden alırken hemen dağılıyor. Yumuşacık tel tel ayrılan haşhaşlı çöreğimizi sizler için hemen tadına bakacağım arkadaşlar. Gerçekten her şey tam kıvamında olmuş. Sizler de umarım dener beğenirsiniz. Şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşça kalın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.